Arkadaşlar herkese selam olsun. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Vallahi ben çok iyiyim. Tekirdağ'dayım abi. Tekirdağ Kapaklı'dayım. Şu anda bu arkamda görmüş olduğunuz gölde Tekirdağ Kapaklı Gölü. Çok güzel bir yere geldim. Otobüsle Antalya'dan Tekirdağ'a geldim. Tabii niye geldim Tekirdağ'a? Bunun bir sebebi vardı abi. Buraya gelmemin bir sebebi vardı. Biraz önce gördüğünüz, hatta şurada gördüğünüz arkadaşı almaya geldim. Kendisi bir Peugeot J9. Her ne kadar bu alınmaz, yapma etme demelerine rağmen dinlemedim abi. Geldim aldım. Çok güzel bir karavan. Çok güzel. İçine de geçeceğiz. İçinde de oturacağız. Sohbet edeceğiz bol bol. Şimdi şu manzarayı istedim ki manzarayı bir görün. Aldığım arkadaş da çok güzel destek oldu. Yardımcı oldu. Çok güzel bir yer tarif etti bana, geldim. Mükemmel bir yer. Soğuk, hava buz gibi. Zaten kar bekleniyor. Belki kar yağacak. Bakalım. Şimdi size etrafı bir göstereyim. Hem aracı da bir göstereyim. Kapımızı açalım. Bu gece burada konaklayacağım. Ondan sonra yavaş yavaş böyle sahil kesiminden Çanakkale tarafından Antalya'ya doğru geçiş yapacağım artık. Yavaş yavaş Antalya'ya doğru gideceğim. Galiba tahmini gitmem böyle bir haftayı bulacak gibi geliyor bana. Mükemmel, çok muhteşem, çok mutluyum. Yani benim evim artık bu, öyle söyleyeyim. Evimle beraber artık bundan sonra çoğu videomuzda olacak. Tabii ki çadıra devam abi. Biz çadırdan hayatta vazgeçmeyiz. El yapımı bu tamamen. Tamamen aldığım kişi kendi el emeğiyle yapmış. Hiçbir yere yaptırmamış. Mükemmel ve kullanışlı bir karavan olmuş. Kapıyı açar açmaz şurada hemen bizi kapıya bitişik ayakkabılarımız karşılıyor. İçerisi biraz dağınık. Gerçekten daha hiçbir şeyi toparlayamadım. Abi tamamen çam, lambiri. Karşıda güzel bir müzik sistemimiz, televizyonumuz. Gördüğünüz üzere benim emektar çantam burada. Ah, kapattım kapıyı. Buz gibi hava. Abi yatağımız, bu çift kişilik sabit bir yatağımız. Çok güzel böyle bir dizaynı var karavanın. Bu tamamen el yapımı. Buradan da Sezer kardeşime de yine teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyle son anlaşıp alabildiğim için çok mutluyum. Abi burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Çok mükemmel bir doğası var. Ya karavan oldu ya. Ya evim oldu ya. Ben çadırda yatmaktan artık yorulmuştum. Ama abi tabii ki çadırı onun yeri ayrı. Böyle bir tabii ki 12 ay boyunca böyle bir şeyin içinde kalmak tabii ki insana çok farklı. Şu şapkayı da çıkarayım artık, değil mi? Bir kelim gözüksün abi. Yani 12 ay boyunca kalabilmek gerçekten çok iyi olacak. Sonuçta ev kiraları oydu buydu çok yükseldi. Çok fena. Her şey çok fahiş fiyat oldu. Böyle zaten birkaç aydır araştırıyordum böyle bir şey almayı. Nasıl yaparım, nasıl ederim diye düşünüyordum. Yani sonunda işte nasip oldu. Şöyle gördüğünüz üzere abi çok güzel ya, çok keyifli. Camlarımızın hepsinde sinekliğimiz var, güneş panelimiz var. Çok güzel. Yetecek şekilde aydınlatmalarımız falan gayet böyle çok güzel. Çok şık. Çanakkale üzerinden gitmeyi planladım artık. O taraftan Çanakkale'den İzmir'e inip İzmir'den yavaş yavaş böyle sahil kesimine doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Benim böyle 12 ay kalabileceğim bir sistem. Malum abi, yapacak da bir şey yok. Daha ne olsun. Artık videolarımda çoğunda göreceksiniz karavanı inşallah. Valla çok yorgunum. Yani fena yorgunum. Buraya da çektim. Şimdi yatacağım. Uyuyacağım, bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra uyumayı planlıyorum. Sabah erken de kalkıp yola revan olacağım. Tabii ki bunların hepsini sizinle beraber paylaşmak istiyorum. İmkan olduğu sürece böyle çekip sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Şimdi şöyle koyalım, suyumuz ısınsın. Nasıl ortam? Ya bu da ayrı bir zevkmiş meğerse. Şimdi yeni tabii ki çok yeni. Yani daha alalı birkaç saat oldu. İşte eşyalarımı yerleştirdim. Çantamdaki eşyaların hepsini çıkardım. İşte çaydanlığımı koydum, orada suyum ısınsın, bir kahvemi yapayım. Gayet böyle güzel, keyifli. Sizce de güzel değil mi? İç, en azından tasarım olarak. Yani iç tasarım benim çok hoşuma gitti. Özenilerek yapılmış ve hani salma baştan yapılan bir şey değil. Gayet kullanışlı. Araç bu arada 2004 model Peugeot J9. 2.5 motor. Dizel. Ya diyorum ya, bana çok dedi arkadaşlarım. Ya bu alınır mı filan, hani niye alıyorsunuz siz bunu filan dediler arkadaşlarımız. Ya biz de hani artık gözü kapattık aldık. Çünkü maddiyat o kadardı. Yani ne yapalım abi? Hani gidip de 200 bin liralık
bir karavan ya da 500 bin liralık bir karavan biz de almak isteriz ama yani öyle bir gücümüz yok. Tüm gereksinimleri, her şey var. Sadece dediğim gibi bir bu kabinde, yani iç kabinde, yaşamsal alanda bir ısıtma problemimiz var. Hani belki böyle bir Webasto falan olabilir mi diye. Yani onu da artık yani maddiyatı tükettik. Yani maddiyatım tükendi, bitti. Sadece buradan Antalya'ya dönecek kadar yaklaşık, yani bu da bir 1200 kilometre yolum var ve bu 1200 kilometre yetecek bir yakıt param var cebimde. Yemeğimi evden çıkarken, evden çıkmadan önce hazır yemekler aldım yanıma. Çayımı, kahvemi, işte abi kampçıyız biz yani. Uyku tulumumuz var, her şeyimiz var. Şuna baksana, ocağım yanıyor burada. Şunu kısayım biraz. Her şeyimiz olduğu için çok fazla artı bir masrafa da ihtiyacımız yok. Ha şimdi ben size tabii ki karavanın şu özelliği var, bu şeyi var. Tabii ki bunu şu anda anlatamam. Neden anlatamam? Çünkü ben deneyimlemedim ki daha. Sana ne anlatayım daha? Yani işin özü bu. Benim deneyimlemem lazım ki. Ama ilk izlenim gayet güzel, gayet hoş. Yani umarım inşallah başımıza sorun çıkarmaz. Ama aldığımız arkadaş da motoruna ve mekaniğine bayağı bir masraf etmiş. Onların da bütün faturalarını, her şeyini gösterdi bana. Yetkili serviste yaptırmış İstanbul'da. Sadece biraz nazlı bir araba. Yani onu keşfettim. Ben Peugeot J9 kullanmadım hiç. Ben tır da kullandım. 1360 trailerlı tır kullandım. Yani o yönden yana, hani ağır vasıta kullanma yönünden yana sıkıntım yok ama bu araç hem kullanması çok keyifli, hem de böyle şey, hani narin kullan beni diyor. Beni kibar kullan diyor. Ben diyor seninle kibar kibar diyor giderim diyor, yavaş yavaş. Tabii ki çok zorlamadan, zaten çok sürati seven birisi değilim. Yani 70, 80, maksimum en fazla 90 yaparım ki 90 da yapacağımı zannetmiyorum bu araçla. Bu böyle keyif aracı. Bu şekilde kullanırsam da arkadaşımın dediği, hani yağını suyunu eksik etmezsin. Yatırma arabayı dedi. Çünkü bu arabalar dedi yatarsa dedi asıl o zaman problem başlıyor dedi. Yatırma arabanı dedi. Yani günlük kullanmaya çalış dedi. Ben de zaten günlük kullanabileceğim tarzda. Artık buradan devam ederek Antalya'ya kadar işte gidebildiğim sahil şeritlerine, mazotumun, benzin paramın, mazot paramın yettiği yere kadar, gidebildiğim yere kadar sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Bu ilk heyecan. Dedim ki hemen sizinle bir paylaşayım. Bunu bir videoya hemen dönüştüreyim, görün. Dediğim gibi hani karavana geçtim. Böyle bir değişik bir his kapladı bütün benliğimi. Dediğim gibi 12 ay yaşayacağım ben bunda. Malum şartlar, ev kiraları, işte artan maliyetler, her şey çok fazla. Artık evim burası. Hemen size şu arka tarafı da göstereyim arkadaşlar. Orayı da böyle şöyle, ışığını da açalım mı? Haydi ışığını da açalım. Arka büyük yatağımız burası. Burada güzel bir televizyonumuz var. Aldığım arkadaş bir müzik sistemi yapmış buraya. Gayet de güzel ve keyifli olmuş. Mutfak dolabı burada. Şöyle açıyorsun, hemen ben tabii içini yerleştirdim. Yanımda olan eşyaları. Lavabomuz. İşte ocağımız. Ocağımızın altında şurada gördüğünüz üzere şu siyah mini bir buzdolabımız var. Bu da 220 voltla çalışıyor. Dediğim gibi güneş paneli olduğu için 12 volt ve 220 volt var. Tam bana göre. Tam böyle ya, iki kişi zaten, iki kişi de muhteşem bir şekilde, muhteşem bir rahatlıkla kalır bence içinde. Ama tam bana göre böyle tek kişi mükemmel. Bütün ekipmanlarımı içine koyabileceğim. Yani bisikletimi bir arkaya bisiklet römorku yapacağım ya da ön tarafa bir bisiklet römorku yapacağım. Bisikletimi, işte bütün çadırlarımı, ekipmanlarımı, sobalarımı, her şeyimi artık araca koyabileceğim. Diyorum ya, Allah herkesin gönlüne göre versin umarım. Ben de güzel güzel şimdi bir kahvemi içeceğim, biraz duracağım, dinleneceğim. Ondan sonra muhakkak artık uyuyacağım. Devam edeceğiz videonun serisine. Çünkü Antalya'ya gidene kadar yanımda çadır almadım. Karavanla bu şekilde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Karavanımda ilk gecem, ilk konaklamam. Bakalım nasıl geçecek. Zaten dediğim gibi devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.